Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya ben. Bugünkü konumuz cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda nelere dikkat etmeliyiz, nelerden korkmalıyız? Bununla ilgili kısa video sunum olacak. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları genel olarak ikiye ayırmak mümkün. Bunlar viral yani virüslerle bulaşan ya da bakteriyel yani bakterilerle bulaşan olmak üzere genel olarak ikiye ayırmak mümkün. Burada niye bunları viral ya da bakteriyel olarak ayırıyoruz? Çünkü bakteriyel olanların tedavisi mümkün, viral olanların tedavisi mümkün değil. Tam tedavisi mümkün değil yani. Bir hastaya hepatit B ya da C ya da HIV bulaştığı zaman ya da herpes simplex sistemi HSV ya da HPV bulaştığı zaman biz bunu hastanın vücudundan söküp atamıyoruz. Hastaya viral yolla bir mikrop girdiği zaman bir daha çıkmıyor. Hastanın kendi vücut direnci ortadan kaldırabiliyor HSV'de ya da HPV'de. Hepatitte de öyle ama HIV'de ne yazık ki böyle değil. Tedavileri kısmen var. HPV'de en sık yaptığımız şey silleri yakmak. HSV'de medikal tedavi veriyoruz daha çok. HSV'de Valtrex dediğiniz zaten bir tane ilaç var kullanılan. Hepatit B, C ve HIV'in tedavisini zaten enfeksiyon hastalıkları tanı koyduktan sonra takibini tedavisini onlar yapıyor. Onun dışında bakteriyel olarak hangi hastalıklar bulaşabiliyor? Mikoplazma, üroplazma, klamidya dediğimiz bakteri grubu var. Bel sokluğu üretriti en çok bu mikroplar yapıyor. Bunun dışında gonore dediğimiz üreteral akıntı, penil akıntıyla ve yanmayla karakterize bel sokluğunun en ismini alan mikrop ve sifilis ve Giardia vaginalis var. Bakteriyel olan en çok da bunlar yapıyor bakteriyel enfeksiyonları. Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisiyle hastayı tamamen iyileştirmek, vücuttan mikrobu tamamen atmak mümkün. Partner tedavisi de yapmak şart. Ama hastayı tedavi ettikten sonra hasta tekrar aynı mikrobu aldığı zaman hastada aynı şikayetler tekrar gözleniyor. Yani vücut buna karşı bir direnç kazanmıyor. Peki cinsel yolla bulaşan hastalıkların korunmanın en iyi yolu ne? Şüpheli cinsel ilişkilerden uzak durmak ve kondom kullanmak. Şüpheli cinsel ilişki derken neyi kastediyoruz? Karşıda ilişkiye girdiğiniz kişinin son 3 aylık cinsel geçmişini bilmiyorsanız bu şüpheli cinsel ilişkiye girer. Burada en önemli şey kondom kullanmak ama kondom kullansanız bile hep HPV, HSV virüslerinin gene de bulaşma ihtimali var. Ama HIV, hepatit B için koruyucu olacaktır. Bel sokluğu bakteriler için gene koruyucu olacaktır. Ama HSV ve HPV'yi de gene kapma ihtimaliniz var. Bunun dışında viral enfeksiyonlar dediğim gibi tedavisi ne yazık ki yok. Ancak hastalığı baskılayacak ilaçlar hastalığın meydana getirdiği yaraları, siilleri ortadan kaldırabiliyoruz. Peki aynı anda ikisi birden olabiliyor mu? Hem HPV hem HSV ya da HIV olabiliyor. HPV ile başvuran bir hastada 1-2 ay içerisinde HSV lezyonlarını da görebiliyoruz. Aynı anda bulaşabiliyor. Hepatit B, hepatit C'nin tedavisine enfeksiyon hastalıkları yapıyor. Uzun ve kronik tedavileri var bunların. HIV'in de aynı şekilde. Ama bakteriyel olanları kaptıysa hastanın panik yapmasına gerek yok. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Tanıyı laboratuvar testleriyle koyuyoruz. Viral olanların tanısını koymak zor. Erken dönemde koymak zor. Erken dönemde RNA polimeraz testleri var. Her hastanede yapılmıyor. Birçok özel hastanede yüksek ücretlere yapılıyor. 15. günde, birinci ayda hepatit B, C ya da HIV tanısını, HSV tanısını koyma şansımız var. Ama test sonucu pozitif gelirse var. Ama negatif gelirse eğer yok anlamı taşımıyor. %100 yok anlamı taşımıyor. O yüzden 3 ya da 6 ay geçtikten sonra hastaya tekrar test yapmak gerekiyor. O yüzden hasta bize ilk geldiği zaman şüpheli cinsel ilişki öyküsüyle hastaya bu testleri hemen yapmanın bir anlamı yok. Tabi bunu hastaya güzelce anlatmak gerekiyor. Hasta çünkü panik halde gelebiliyor bazı hastalar. HIV kapmış mıyımdır, hepatit B kapmış mıyımdır diye. Ve hasta kendisi artık hastalığı durumuna girebiliyor. Bir de hasta internette bunların semptomlarını okuduğu zaman internetten illa bir tanesini, iki tanesini kendinde görüyor. Ve ben HIV kaptım diye kendini sıkıntıya sokabiliyor. Bence kendini sıkıntıya sokacağınıza gelin testini yaptırın. Kafanızdaki soru işaretleri ortadan kalksın en azından. İçinizde rahatlasın. Onun dışında bakteriyel olan enfeksiyonları antibiyotik tedavisiyle
başarılı bir şekilde tedavi etmek mümkün. Dediğimiz gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar sizin keyfinizi kaçırmasın, cinsel hayatınızı bozmasın. Çünkü cinsel yolla bulaşan hastalıklar ileride kısırlık yaratabiliyor, kronik prostatit yaratabiliyor hastalarda. Hastaların hem cinsel yaşamını hem de üremesini bozabiliyor kısırlık yarattığı için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.